Merhaba Dünya Örgü Eğitimi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel sarmaşık desenin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım modelimi sever ve beğenirsiniz. Her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çalışma, bir model. Çok güzel hırkalar, kazaklar yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle Himalaya'nın Everyday Super Lux isimli ipini kullanarak yaptım ve 4 milim şişler kullandım arkadaşlarım modelimi yaparken. Bakın şöyle çok hoş duran bir çalışma. Şimdi ise özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için biraz daha kalınca bir şiş kullanacağım. 5 milim olacak ve Alize Superlana Maxi isimli ipi kullanarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ne projesi yapacaksak 6 katları ilmek atmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne projesi yapacaksak artı 2 de kenar ilmeğimiz olacak. Evet, kenar ilmeğini ben genelde geri dönüşte yani böyle giderken örüyorum arkadaşlarım. Kenar ilmeğini ördüm. Daha sonra yanına gelen bütün ilmekleri, burası arka tarafımız olacağı için şu şekilde alarak örüyorum. Kenar ilmeğini taktım gördüğünüz gibi. Şimdi hemen başlarsanız bakın şöyle kenarı arkadaşlar, alt kısmı bu şekilde duruyor ve benim daha çok hoşuma gitti. Size de bu şekilde anlatacağım şimdi. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Daha sonra gelen 3 ilmeğimi atlıyorum. Bakın bu şekilde yaparsanız daha kolay oluyor. Şöyle arkadan giriş yapıyorum. Birinciyi ördüm. Dördüncüden arkadaşlar 1 2 3 ilmek atladım. Dördüncüden örerek sonra beşinciyi örüyorum. Sonra da altıncıyı örüyorum. Bakın hiç çıkarmıyorum. Hemen bir sarmaşık yapacağım şimdi. Sonra buradan ilk başa geri geliyorum. İlk baş ilmeğime birinciyi ördüm. Çıkartıyorum bu defa. İkinciyi örüyorum. Bunu bu şekilde göstereceğim size. Diğerini ise çıkartarak takarak göstereceğim arkadaşlar. Şöyle 2 ve sonuncuyu da alıyorum hemen. Ve hepsini bakın çekiyorum. Şimdi bunu arkadaşlarım, eğer bu zor gelirse şu şekilde de yapabilirsiniz. 1 2 3 ilmek atlıyorum, yine 4 5 6'yı bu şişime bu şekilde takıyorum. Daha sonra şöyle yaparak hepsini çıkartıyorum. Bunu buraya alıyorum. 3. Sonra bunu öne doğru çekiyorum ve buraya takıyorum diğer şişime. 1 2 ve 3. Sonra hepsini düzden örüyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza giderse
O şekilde yapın derim arkadaşlar. Bakın diğerini bir daha göstereyim. 3 tanesini atladım. Arkasından giriş yapıyorum. Şu şekilde 1 2 3 ördüm bakın. Sonra hemen şu şekilde çeviriyorum. Öndeki 1 2 ve 3 örüyorum ve hepsini çıkartıyorum. Bakın görüntüde hiçbir değişiklik olmuyor. Sonra taktım, arkaya geçiyorum. Arka sırada bütün ilmekleri ipimiz önde tersten örüyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bir sıra daha gidip geleceğim arkadaşlar. Önde düz, arkada ters. Arka hep ters olarak örülüyor. Yani ipimiz önde. Ön kısım ise ipimiz hep arkada düz olarak örülüyor. Bir sıra daha arkadaşlar gidiş geliş yapıyoruz. Evet, şimdi buraya geldiğimizde en önemli dikkat edilmesi gereken yer burası. Şöyle kenar ilmeğini ördüm. Bu 3 taneyi arkadaşlar düzden örüyorum. 2 kenarda olduğu için ve aktarım yapacağımız için. Sonra üçünü sayıyorum. Bakın 1 2 3 atladım. Bu üçü şu şekilde alıyorum. Bu şişime bunları çıkartıyorum. Şöyle bunu buraya takıyorum tekrar. Ve bunu da öne doğru çekiyorum. Ve düzden örüyorum. Yer değişikliği yapmış oluyoruz. Yani bu tarafa giderken buradakiler bu tarafa doğru devam ediyor arkadaşlar. Her şeyde değişiyor. Bir kenarda 3 tane bırakacağız. Birinde ise böyle bırakmadan ilk başta yaptığımız gibi yapacağız. Şimdi yine 3 tane atlıyorum. 1 2 3. Son 3'ü yani diğer 3'ü takıyorum. Bunu böyle yavaşça çıkartıyorum. Buraya aktardım. Tekrar bu şişime aktarıyorum ki örebileyim. Şöyle aldım ve devam ediyorum. Evet, bakın 3 ilmeğimiz kaldı. Onları da düzden örüyoruz ve arkaya geçiyoruz. Arka her zaman ters olarak devam edeceğiz.
Evet, 2 sıra gidiş geliş yaptıktan sonra bu 3 tane ilmeğimi atladım. İlk başta gösterdiğim gibi de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle aktarıyorum buraya. Ve bunları öne geçiriyorum. Düzden örüyorum. İlk sırada yaptığımız işlemi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi diğerine de aynı şekilde, onu da bu şekilde yapalım. Ve diğerini de aynı şöyle alıyorum hemen bu tarafa. Dediğim gibi hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Ve bakın modelimiz ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Yine arkadan normal geleceğiz. 2 sıra ara verip burada yaptığımız gibi bunları öne alacağız arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.